Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Mert. Bu videoda sizlerle beraber yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride yanımda gördüğünüz arkadaştan anlayacağınız üzere ayakkabılarla ilgili olacak. Bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Ben ayakkabı seven bir insanım. Kendime göre de birkaç çift ayakkabım var. Size kendi koleksiyonumdan, gerçi koleksiyon demek çok doğru olmaz, o kadar fazla ayakkabı yok ama kendi sahip olduğum ayakkabılardan, sahip olmak isteyip de sahip olamadığım ayakkabılardan vesaire bahsedeceğim video serimiz budur. Bu serinin ilk videosunda da yanımdaki arkadaşı konuk ediyoruz. Bu arkadaş Nike'nin Air Jordan 1 High Retro OG gibi çok uzun bir adı olan ayakkabı modelinden Starfish. Orijinal adı Starfish olsa da bunu Birkin Shoe olarak falan da adlandırıyorlar. Bunun en büyük sebebi de hem rengi, hem içerisindeki materyalleri, hem de şu kenarında görmüş olduğunuz, şöyle biraz da yakına getirirsem, taglerinden, etiketlerinden kaynaklı oluyor. Çünkü sağa sola bir yere koyarım. Birkin çantalarında hem buna benzer renkleri, hem buna benzer materyalleri, hem de şu arkadaşlara benzer bazı tagleri oluyor. Aslında bu ayakkabıyı herhangi bir ayakkabıdan ayıran çok bir şey yok ama ilk satışa sunulduğu zamanlarda biraz hype'lanmıştı. Hype'lanmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de tabii ki rengi. Çünkü bu görmüş olduğunuz renk şuradaki kakao renginin dışında, yani buradaki kahverengi rengin dışında reverse shattered backboard'a çok benziyor. Sağ veya sola onu da koyarım. Nike'nin de zaten en çok sevilen modellerinden bir tanesiydi. Daha doğrusu colorway'lerinden, yani renk paletlerinden bir tanesiydi shattered backboard serisi. Bu ayakkabı da zamanında acayip derecede bir hype'a sebebiyet verdi. O hype'ın karşılığını sağlayabildi mi? Sağlayamadı. Şu an resell fiyatlarına baktığınız zaman bunu çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Farklı mecralarda. Ama bizim resell'le işimiz var mı? Bizim resell'le işimiz yok. Bizim tamamen arkadaş bu ayakkabı benim ayağımda olsa ne güzel olurduyla işimiz var. O yüzden ben de bu ayakkabıyı almak istedim ve aldım. Zamanında buna 3000 küsür lira gibi bir fiyat vermiştim. Şu an Türkiye'de baktığınız zaman bunu 6000 TL falan civarlarına satanlar var. Evet, biliyorum, tamamen saçmalık. Zaten bir ayakkabının fiyatı da 3000 küsür TL olmamalı ama ülkemizin gelmiş olduğu ekonomik şartlara baktığımız zaman nedense Nike'nin de herhalde biraz marka bilinirliği ve marka değerinin yüksek olmasını buna bağlıyorum. Ayakkabı fiyatları acayip bir noktaya gelmiş durumda. Bu arkadaş da ondan nasibini zamanında almıştı. Ayakkabının fiyatlarını bir kenara bırakacak olursak kendimizi dertlendirmenin hiç manası yok. Ayakkabının kendisine baktığınızda aslında deri kalitesi vesaire olarak bayağı kaliteli olduğunu görebiliyoruz. Siz buradan belki çok anlayamayacaksınız ama biraz yakınlaştırayım. Gerçekten normal bir Air Jordan 1 ayakkabısından çok daha güzel bir deri kalitesine sahip. Onun dışında ilginç bir konu olarak, yani ne kadar ilginç, aslında bu ayakkabıyı ilgilendiren bir seri olduğu için ayakkabıcılar için biraz ilginç bir konu olabilir. Bu shoelace'i, yani bağcıklı gelen bir Air Jordan. Normalde Air Jordan 1 High'lar bağcıkları bağlı gelmezler. Bunu niye ise büyük ihtimalle şuradaki tag'i bağlamak için olduğunu düşünüyorum, şuradaki bağcıklara. Bağlı olarak göndermişler. İçerisinde de ayrıca bir adet, gel oğlum, şöyle bir ikinci bağcık daha çıkıyor. Bu da beyaz. Hatta beyaz değil de biraz daha kremimsi bir bağcık. Ben bu tarz kutuları açmakta hiç iyi değilimdir arkadaşlar. Genelde bu kutuları aynı bu şekilde katlı olsun isterim kullanmayacaksam. O yüzden bu videoda açmayacağım. Gördüğünüz üzere burada bağcık var işte. Başka bir şey yok. Kutusu yine klasik bildiğimiz bir Air Jordan 1 High kutusu. Yalnız kırmızı gelmiş. Kırmızılar, yanlış bilmiyorsam, yanlış da biliyor olabilirim. O yüzden linç etmeyin beni. Woman Exclusive ayakkabılarda oluyor. Bu ayakkabı da bir Woman Exclusive ayakkabı. Nedir Woman Exclusive ayakkabı? Çok basit. Kadınların ayak boyutlarına göre yapılmış ayakkabılar. Yani bunun erkek size'ları, erkek bedenleri yok. Ama tabii buna istisna bir şey yapmışlar. Çok tutacağını düşündükleri için diye tahmin ediyorum. 44,5 ya da 45,5'a kadar bedeni var. Yani bu demek oluyor ki 45,5 üstü ayağı olan erkeklerin canı cehenneme, 45,5'un altındaki herkes bu ayakkabıların bedenini bulabilir. Ben de 44 ve 44,5 yani bir insan olarak
bu ayakkabının bedenini kendime buldum. Dediğim gibi bu ayakkabının çok bir olayı var mı? Yok. Ama işte bahsedebileceğimiz olayları, malzeme kalitesi normal bir Air Jordan 1 High OG Retro modelinden çok çok daha iyi bir noktada. İçerisindeki böyle bir ne derler, yumuşak, bayağı yumuşak ve eski anne yastıkları vardır. Onların materyalinde bir materyal var. Bayağı güzel. Bu ayağı falan da sıcak tutar diye düşünüyorum. Ama özellikle şu kısmının çok yumuşak olması beni cezbetti. Çünkü AJ1 Air Jordan 1'ler çok rahatsız ayakkabılardır. Yani normalde giymek istediğin zaman çok rahatsızlık veren ayakkabılar bence. Çok daha rahat ayakkabılar var. Özellikle bilek kısmında falan çok rahatsız ediyor. Bunun bu kadar yumuşak olması güzel bir şey olmuş. Colorway zaten, yani renk paleti acayip güzel. Ben turuncu seven bir insanım. Arkadaki ayakkabıları görebiliyorsanız 75 tane turuncu ayakkabım var. Turuncuya bayılıyorum. Yapacak bir şey yok. Zaten bu ayakkabıyı alma sebebim de oydu ve Reverse Shattered Backboard'a da benziyor oluşundan da biraz. İkinci bir shoelace'i, bağcığı gelmiş olması güzel bir şey. Bu her ayakkabıda olmuyor. Yani o kadar parayı verdikten sonra aslında 2 tane değil de 85 tane bağcık gönderse yeridir diyeceğim ama bu da başka bir videonun konusu olur. Onun dışında bu ayakkabıyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bildiğiniz bir Air Jordan 1 High Retro OG. Detaylı görüntülerini zaten video içerisinde koymuşumdur. Oradan da ayakkabıyla alakalı fikirler edinebilirsiniz. Ama şimdilik benim bu ayakkabıyla alakalı anlatacağım bu kadar. İlerleyen zamanlarda yine kendi koleksiyonum içerisinden farklı ayakkabılarla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.